Aksakallı Dede ve Oduncu. Bundan yıllar önce uzak ormanların birinin kenarında küçük bir köyde ailesiyle birlikte yaşayan bir oduncu varmış. Bu oduncu fakir ama namuslu bir insanmış. Kazancını elinin emeğiyle kazanır, hiç kimsenin hakkına hukukuna girmezmiş. Neredeyse her gün eline baltasını alır, ormana ağaç kesmeye gidermiş bu oduncu. Kestiği ağaçları da bir güzel biçer, keser ve satmak için köye getirirmiş. Yine bir gün odun kesmek için ormanda nehir kenarında yürürken baltasını elinden düşürüvermiş suya. Nehir derin ve çok hızlı aktığı için de suya girip baltasını çıkaramamış zavallı oduncu. Zaten odunculukla evini zor zor geçindiriyormuş bu oduncu. Ve düşünmüş bunun üzerine. Şimdi ben ne yapacağım? Demiş. Ve bir taşın üstüne oturup kara kara düşünmeye devam etmiş. Bu sıra aniden yanı başında ak sakallı bir dede ortaya çıkmış. Bu dede oduncuya neden böyle üzgün bir şekilde oturduğunu sormuş. Oduncu da aksakallı dedeye başından geçenleri anlatmış. Aksakallı dede sen hiç merak etme demiş ve hemen suya dalmış. Bu iyi kalpli dede biraz sonra suyun yüzüne çıkmış. Elinde de bir balta varmış. Bu balta som altındanmış. Oduncuya sormuş. Bu senin baltan mı? Oduncu derin bir iç çekip başını sallamış. Hayır, bu benim baltam değil demiş. Aksakallı dede tekrar nehrin derin sularına dalmış ve bir süre sonra elinde başka bir baltayla tekrar sudan çıkmış. Peki bu muydu senin baltan? Diyerek ona elindeki gümüş baltayı uzatmış. Oduncu yine üzüntüyle başını sallayıp hayır bu da benim baltam değil demiş. İyi kalpli dede üçüncü defa suya dalıp elinde başka bir baltayla tekrar çıkmış. Peki bu mu senin baltan deyince oduncu görür görmez hemen kendi baltasını tanımış ve iyi kalpli dedeye çok teşekkür etmiş. Aksakallı dede de oduncunun sudan çıkardığı altın ve gümüşten baltaları almamasından dolayı onu çok takdir etmiş ve şöyle demiş. Sen namuslu ve iyi bir insansın. Sudan çıkardığım altın ve gümüş baltaları almayıp kendi baltanı aldın. Bu yüzden de sana çıkarmış olduğum diğer iki baltayı da hediye ediyorum demiş. Oduncu bu duruma çok sevinmiş. Namuslu bir insan olmanın ödülünü alarak sevine sevine evine doğru yola düşmüş. Evine vardığında da başından geçenleri karısına ve çocuklarına bir bir anlatmış. Oduncunun başından geçenler hemen bütün köye yayılmış. Köyde yaşayan ve aynı zamanda da oduncunun yakın bir komşusu olan kıskanç bir adam neden benim de altın ve gümüş baltam olmasın ki diyerek baltasını alıp nehrin oraya gitmiş ve anlatılan yere gidip elindeki baltayı suya atmış. Yalancıktan da bağırmaya başlamış. Eyvah, baltam suya düştü. Şimdi ben ne yapacağım? Baltam olmadan evime nasıl bakarım? Çoluğuma çocuğuma nasıl yiyecek içecek alırım? Diye dövünüyormuş numaradan. O an
Aksakallı dede hemen bizim kıskanç adamın başında belirivermiş. Onun neden bağırıp dizlerini dövdüğünü öğrenince de suya dalıp pırıl pırıl parlayan altın bir balta ile suyun yüzüne çıkmış ve adama "Bu muydu senin baltan?" diye sormuş. Kötü kalpli ve kıskanç adam hemen "Evet evet, işte bu benim baltam" diyerek aksakallı dedenin elindeki baltayı kapmaya çalışmış. Aksakallı dede de bunun üzerine orada dur bakalım. Ne bu acelecilik? Bu senin baltan değil. Sen yalan söylüyorsun. Yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyor musun? Yalan söylediğin için sana bir ceza vereceğim ki bunu hayatın boyunca unutmayacaksın. Bu altın baltayı sana vermediğim gibi kendi baltanı da sudan çıkarıp sana vermeyeceğim demiş. Aslında aksakallı dede kıskanç köylünün baltasının hangisi olduğunu biliyordu. Sırf onu denemek, bir sınava tabi tutmak için altın baltayı nehirden çıkarmıştı. Kıskanç olan köylü de açgözlü bir şekilde davranıp kendisinin olmayan baltayı dedenin elinden almaya çalışınca dede ona güzel bir ders verdi. Kıskanç adama dersini veren aksakallı dede sonra gözden kaybolup gitmiş. Bu masalımız da burada sona ermiş. Siz olun. Her zaman doğruları söyleyin. Dosdoğru davranın. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dürüst olanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.